Agape sofrası, Rabbin sofrası, kutsal komünyon. Bu isimler size bir şey çağrıştırıyor mu? Peki ya Da Vinci'nin meşhur son akşam yemeği resmi? Aslında o sofra yüzyıllar boyunca hep merak konusu olmuştur. Ama şimdi resimleri ve teorileri unutup geçmişe dönelim. O akşam gerçekten neler oldu? Bunları öğrenmek için elimizdeki en güvenilir kaynak o sofrada bulunanların ve onların talebelerinin yazdıklarıdır. Neyse ki kutsal kitapta tüm bu olaylar yer alıyor. İsa fısıh yemeğinin yeneceği akşam öğrencileriyle birlikte son kez yemek yemek istedi. Ama bu sadece bir yemek değil, etkisi hala süren derslerle dolu bir akşamdı. İsa arkadaşlarının ayaklarını tek tek yıkadı. Evet, ayaklarını. Bu anın onlar için ne kadar beklenmedik olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ancak bu bir misafirperverlik gösterisi değil, bir ders, bir semboldü. Alçak gönüllülüğün sembolü. Ve sonra oturdu. Sofrada kim vardı? Ona ihanet edecek olan Yahuda, onu reddedecek olan Petrus ve kaçıp giderek onu terk edecek olan diğer tüm öğrenciler. Onlara sevginin gerçek örneğini göstererek ölmeden önceki son akşamını, işte onu yüzüstü bırakacak olan bu kişilerle geçirdi. Sonra yemek sırasında İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi. Alın, yiyin dedi. Bu benim bedenimdir. Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek hepiniz bundan için dedi. Çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. İsa sadece o odadakiler için değil, bütün insanlık için bu fedakarlığı yaptı. Hatalarımız, zayıflıklarımız, istemediğimiz geçmişimiz için. Ve bu nedenle Hristiyanlar hala Rabbin sofrası geleneğini sürdürür. Bu bir ritüelden fazlasıdır. Bizim için sevginin en büyük örneğini hatırlama anıdır. Eğer Rabbin sofrasıyla ya da Hristiyanlıkla ilgili aklınıza başka bir soru takılırsa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Ve unutmayın, siz daha onu tanımıyorken bile o sizin için canını verdi.